Herkese merhaba arkadaşlar. Astronorm, astroloji dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hermetik Astroloğunuz Berçin. Uzun zamandır size bir video paylaşmamıştım. Bugün biraz farklı bir video olsun istedim. Haritanın üzerinde sizinle birlikte konuşmak istedim. Gerçi dün yeni ay yazısını Instagram hesabımdan paylaşmıştım arkadaşlar ama uzun zamandır da YouTube'a herhangi bir video koymadığım için böyle biraz da podcast hesabı gibi ona benzer bir etkileşim aslında yapmak istedim ve haritanın üzerinde de sizlerle bazı şeyleri paylaşmak istedim. Evet, çok fazla sözü de uzatmadan bu galaktik merkezin karmik etkisinde olan balık yeni ayından size biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi İstanbul haritasına göre bu sabaha karşı saat 02.44'te yeni ay biliyorsunuz ki gerçekleşti ve bu yeni ay diğer yeni aylara göre çok özel ve bir o kadar da karmik dokular içeriyor arkadaşlar. Neden böyle olduğunu size birazdan çok daha net şekilde aktaracağım. Ancak genel olarak Balık burcunun 9. derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay aslında bize ruhsallık, maneviyat, ölümden sonraki yaşam, arınmak, bütünleşmek, bir nevi içsel şifalanmaları da göstermektedir ki yeni ay dönemlerinde bu etkiyi fazlasıyla görmemiz mümkün olacaktır arkadaşlar. Tabii ki balık burcunun 12. evle de ilişkili olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve bu evle olan ilgili konuları da bir şekilde aktive edebilir. Hem kendi hayatlarımızda hem de kolektif üzerine bu denli bir etkileşimi sağlayabilir bu yeni ay. Özellikle burada Neptün'ün burcun yani burada balık burcunun son derecelerinde olması bağımlılıklarla alakalı işte hani alkolizm, uyuşturucu gibi etkilerle ilgili bir takım etkileşimleri ya da sıkıntıları ortaya çıkartabilir. İşte buna bağlı olarak hastaneler, hapishanelerle ilgili bir takım etkileşimler ve bu yine bu yönlerle alakalı bir takım sorunları verebilir. Ayrıca burada Merkür'ün de hem zararda hem de e, düşük fall olmasından dolayı burada oluşacak ifade bulanıklıkları da olabilir. Yani net olarak ifadelerde kendini gösterememe, kendini izah edememe gibi sıkıntılı özellikle bunları yazışmalarda ya da sözlü ifadelerde söyleyebiliriz. Yani karşımızdaki insan bizi yanlış bir şekilde algılayabilir, anlayabilir ya da kendimizi ifade ederken aktarımlarımızda bir takım sıkıntılar olabilir ve bizi anlayamayabilirler. Bu denli etkilere karşı da arkadaşlar dikkatli olmamız gerekecektir. Ancak sınırlarımızı aşacağımız mistik konularla ve maneviyatla da daha fazla iç içe olacağımız ve hayal gücünün ve ilham duygusunun iliklerimize kadar hissettirecek etkileri de beraberinde getirecektir arkadaşlar. Ama burada dikkat edilecek çok daha önemli bir konu var ki yeni ayın yükseldiği alan Yay burcu ve burası bilginin, yeni olanın ve keşiflerin yükseldiği alandır. Çünkü Yay burcu bunları aslında temsil eder ve tabii ki Jüpiter yönetiminde olması da bu alanların büyümesini, genişlemesini, aldığı açılara göre zararlı ya da zararsız ya da Jüpiter'in oradaki konumuna göre zararlı ya da zararsız etkilerini ortaya çıkartacaktır arkadaşlar. Ancak şuna tabii ki burada dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Yay burcunun 26 derecesinde yükselmesi bu yeni ayın galaktik merkezi göstermektedir arkadaşlar. Çünkü burada bu galaktik merkezin yükselmesi ve bu noktaya e, aslında parmak basması hani bu yeni ayın Yay burcunun bir sonraki yaşama açılan kapının geçit anahtarını çok net şekilde vurguluyor olmasıdır. Jüpiter ile biliyorsunuz ki bilgi, maneviyat, dini konular, bir nebze ölümle ilgili bilgili yine konuları da bize getirdiğine göre burada Jüpiter bilginin akışına yön verecektir. Aslında galaktik merkez
dönüşü olmayan bir yolu, normal konularla açıklanamayan insan sınırlarını aşan, çaresiz bırakan bir şekilde ve etkisinden kurtulamadığımız veya müdahale edemeyeceğimiz şekilde bir takım hayatlara belirtiler verebilir bu etki içerisinde. Çünkü burada çark aslında kaderdir ve karmik etkilerin döndüğü bir kader çarkıdır bu nokta. Bir şekilde buna aynı zamanda çarkı felekte diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu etki döndüğünde bizim nasıl bir şekilde hangi olaylarla, hangi unsurlarla karşı karşıya bırakacak çok net şekilde göremeyebiliriz. Buradaki Neptün'ün sisli perdesinden dolayı. Çünkü aynı zamanda da galaktik merkezin ortasında bir tane de kara delik vardır. Kimse oranın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Sadece içine ilerleyen her şeyi ve ışık da dahil olarak, yani ışık şeklinde oraya yansıtılan her şeyin vakumlayarak içine alan ve hiçbir şekilde de dışarı yansıtmayan bir unsur olduğunu biliyoruz kara deliklerin. Bu etkide yay burcu üçlü ateşliğin en yüksek, yani geleceğe dönük olan kapısının aralandığını bize gösteriyor. Tabii ki burada değişken nitelikteki yay burcu aslında çarkıfeleğin kime nasıl bir etki yaratacağının bir ölçü birimi olarak da ele alabiliriz arkadaşlar. Aslında burada galaktik merkez fiziksel olarak tekrar eden, kendi içinde bir düzeni olan olaylar aracılığıyla maddesel olarak içindeki ışığı tanımak ve onu ulaştırmak, burada dört beden sisteminin çalışmasını devreye sokmak için etkileşimde olacaktır. Bunu belki bilirsiniz. Tarot kartında bir kader çarkı vardır. Etrafında dört tane burcu temsil eder ve bunlar sabit burçlardır arkadaşlar. Aynı zamanda Hazreti Süleyman'ın 44 tane mührünün gezegenlerinin içerisinde de gezegensel çarklar vardır ve bunlar da bu mühürlerde kaderle alakalı ve bize yol gösterici etkilerle bir şekilde tezahür eder ve bunlar da rezone olurlar bu sistem içerisinde. Yeni ay ile galaktik merkezin rezone gücü ile ölüm, transformasyon, derinlik, derin dönüşümler, doğum, tedavi, şifa, gelecek için yeni ve taze bir güç ve kavramları yeniden doğuş, bir nevi kozmik bir dans halinde aslında kolektife ve bize yansıtacaktır. Bu kozmik birleşme, karmik etkileri ve bu etkiler ile yaraların sarılması, şifalanması ya da temizlenmesi, arınması, ruhla vücudun, yani madde ile manevi dünya arasındaki bağlantının yüksek oktavda fark edilmesini de sağlayacaktır. Bu yüzden bu yeni ay çok ama çok önemlidir arkadaşlar. Yeni ay ile dört beden sistemi içinde transformasyona uğrayarak yenilenmeler olacaktır. İşimize yaramayan ya da yaramayacak kalıpları, konuları, kendimizdeki davranışları ya da hayatımıza hiçbir şey katmayan insanları, eşyaları, bunlardan vazgeçmek ve bir nevi gereksiz eski olanı yıkmak için bize bir takım fırsatlar da verecektir. Tabii benim daha önceki videolarımı izlediyseniz ben her zaman burada takım yıldızlarından da bahsederim. Burada ASC noktasının ve aynı zamanda da yeni ayında etkileşimde olduğu ve benim hesabıma göre aktivasyon indeksinin yüksek olarak etkileşimde olduğu takım yıldız ve sabit yıldızlar var arkadaşlar. Buradaki takım yıldız ve sabit yıldızların etkilerinden ilk olarak 26 derecedeki yay ASC noktasının Grumium sabit yıldızı ve Dragon, yani ejderha takım yıldızı etkisinden size bahsetmek isterim. Satürn ve Mars olarak etkileşimde oluyorlar bu etkide. Çünkü bu alana hakim olacaklar. Bu sabit yıldız bu gezegenlerin doğasında hareket etmektedir.
Bu takım yıldız ve sabit yıldız arkadaşlar neredeyse tüm zodyağı kaplayan bir takım yıldızdır bu Drago. O yüzden etkisi çok kuvvetlidir ve zodyak içerisinde 250 derece etkisi olan bir yıldızın tüm dünyayı neredeyse kucakladığı ve etkilediğini size belirtmek isterim. Aynı zamanda ay düğümleriyle de etkileşimi de simgeler ki bu etkide haritada gördüğünüz gibi ASC noktasına olumsuz bir tek kare açıdadır arkadaşlar. Ve burada bu açı içinde olmaları ruhun en büyük gizli sırlarını da bir şekilde göstermektedir. Takım yıldızı bu sırları koruyandır ancak bu yeni ayda etkisel olarak çok büyük ifşalar, gizli bilinen gerçekler, tüm dünyada yankı uyandıracak nitelikte bilgilerin açığa çıkması bir şekilde gerçekleşebilir. Bu en büyük olan takım yıldız tüm olayları ve kaderi yöneterek yeni ayda yıkıcı toplam enerjinin açığa çıkmasını da sağlayabilir. Ve tabii ki burada galaktik merkez ekseninden bir etkileşim aldığı için bundan yine dolayı hem bilimsel hem de ruhsal yönelime sahiplikle de ilişkilendirilir. Ve bu insanların yaşamını sürdüren temel enerjiyle güçlü bir şekilde ilişki kuracaktır. Zihin ve maddenin burada birliğini ve ayrıca mümkün olan en büyük bilgi ve gücü temsil ederek de tezahür edecektir. Ayrıca kadın ve erkek ilişkileri adına karmik birçok unsurun tetikleyerek büyük testler ve dönüşümler de hayatlara sağlayabilir. Yeni ay galaktik merkezi olan kintil açısı ki bunu biliyorsunuz bu kintil açı aslında gizli olan bir takım yetenekleri ortaya çıkartır. E, Ve bunun da mucidi biliyorsunuz ki ünlü astronom Kepler'dir. E, Büyük keşifleri veya yerlerin keşfedilmesine imkan verebilir bu açı arkadaşlar buradaki. Ancak bu takım yıldız yeraltı ile ilgili özellikle madenlerle ilgili konuları da ortaya çıkartabilir. Maalesef ki trajedik olarak sismik aktiviteleri de tetikler. Büyük depremler ya da yanardağ hareketliliği gibi tehlikeli bir takım doğa olaylarını da destekleyebilir. Hayatlar içerisinde arkadaşlar bazı talihsizlikler özellikle de Neptün'ün bu noktaya zorlayıcı açısı tehlikeli hastalıkların tetikleme etkisini de ortaya çıkartabilir. Yeni ayın burada kavuşumda olduğu Siyet takım yıldızı ve aynı zamanda da buradaki kova takım yıldızı ile çok özür dilerim Siyet sabit yıldızı ve kova takım yıldızı ile de Satürn Jüpiter etkisinde yüksek bir aktivasyon indeksi almaktadır. Bu takım yıldız doğası beklenmedik talihsiz olaylar anlamında ve tuhaf, eksantrik anlamda yani bir şekilde ortalamanın üzerinde olan her şeyi de işaret edebilir. Hem kendi hayatlarımızda hem de kolektif için bilgi, icat, keşifleri de destekleyen ve bunu kaliteli şekilde ortaya çıkartma gücünü de güçlü şekilde kendi içerisinde barındıran ve özellikle ışıklarla etkileşim içerisinde bunu çok rahat bir şekilde yansıtan bir takım yıldızdır. Ölümsüzlüğü biliyorsunuz ki Kova burcu simgeler ve Kova takım yıldızı da aynı şekilde ölümsüzlüğü simgelemektedir. Bu yüzden yapılan bir işle ya da bir icatla ya da bir girişimlerle o kişinin isminin sonsuza kadar ölümsüz bir şekilde yaşamasına etki verebilir arkadaşlar. Yeni ayın olumlu açısında bu etkilerin ortaya çıkacağını gözlemlersek, keşif, bilim ya da icat alanında ismini sonsuza kadar sürdürebilecek bilim adamlarından da bu etki sonrasında bahsedebiliriz ve uzun yıllarca konuşabiliriz arkadaşlar. Çünkü sabit yıldızların ve takım yıldızların etkileri uzun sürer arkadaşlar.
Olumsuz olarak baktığımız zaman bu sabit yıldız ve takım yıldıza ani tehlikeleri ve hayatlarda ya da insanlar üzerinde kötü şansı da gösterebilir. Özellikle burada sabit yıldızdan bahsetmek gerekirse. Yeni ay etkisinde hastalıklar adına tehlikeyi büyütebilen, aynı zamanda finansal anlamda büyük çöküşlerin ya da kısıtlamaların yaşanabileceği ve İşlerin şansa bırakıldığında ciddi kayıpların olabileceği etkileri de gösterebilir. Yani işimizi şansa bırakmadan bir sonraki adımları muhakkak görerek ilerlememiz bu anlamda gerekiyor ki finansal anlamda yeni ayın Venüs retrosu ile birlikte başlaması ve o şekilde girmesi bu anlamda da özellikle dikkat gerektirmektedir. Ayrıca burada kaçırılmaların da vurgusunu verir burada Kova takım yıldızı. Özellikle kız çocukları ve kadınlar adına tüm dünya genelinde üzücü haberleri ortaya çıkartabilir. İlişkilerde özellikle kadın bireyler üzerine kıskançlıkları ve bunlarla ilgili olumsuz bir takım olayları görebilmemize olanak verebilir. Soylu ailelerde özellikle erkek çocukları adına tehlikeleri ve bu tehlikelerin özellikle kaza risklerini barındırdığını da söylemek isterim ki Kova takım yıldızı ve Siyet sabit yıldızı bu denli etkileşimler ortaya çıkartabilmektedir. Dünya etkilerinden sabit yıldızlar içerisinde size oldukça geniş bir şekilde bahsetmek istedim. Zaten onları söylemek istedim ama şöyle de bir durum var tabii. Astrokartografik olarak biz haritaları incelediğimizde ki benim eski videolarıma baktığınız zaman orada da muhakkak bunu göreceksinizdir. Dünya astrolojisinden sonra hangi ülkelerin ya da hangi bölgelerin bu denli etkileşimleri yoğun olarak aldığından her zaman bahsederim. Onun için videonun da sonuna gelmişken bununla ilgili size de bazı ülke ve bölgeleri söylemek istiyorum. Özellikle Hindistan, Çin, Moğolistan, Rusya, Yeni Zelanda, Fas, Gine, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ama Orta Amerika daha fazla etki alıyor. Özellikle de doğal afetler bakımından Pakistan, Kırgızistan, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, bu bölgeler Endonezya, Bali gibi bu bölgeler ciddi şekilde etki almaktadır. Umarım bu podcast gibi olan videomdan hoşlanmışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Edit kısmı çok uzun sürdüğü için ve işlerimin de yoğunluğundan dolayı bu şekilde hazırlamak istedim. Belki de bundan sonra bu şekilde gideriz. Çok daha verimli olabilir. Çok daha kısa videolar olmuş olabilir hani en azından. E, Ve çok daha böyle nokta vuruşu belki kalıcı bilgileri de sizinle çok daha rahat böyle haritanın üzerinde paylaşmış olabilmişimdir. Umuyorum. Evet, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu yeni ayın sizin üzerinizde şifa, olumlu etkisi, yenilenme, güzel olanın size gelmesini ve kötü olanın da sizden uzaklaşıp gitmesini diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.